Selam millet, kanala tekrar hoş geldiniz. Geçenlerde Continental'ın otel müdürü Winston'ı uzun uzadıya incelemiştik. Benim de keyifle hazırladığım videolardan biri olmuştu. Bugün de John Wick serisinin diğer bir gizemli karakteri olan Bowery King'i ele alacağız. Lafı çok uzatmadan konumuza başlayalım. Bowery King'in ne adını ne de yaşını biliyoruz. Yani Bowery King onun gerçek ismi değil, takma adı. Bu ismi nereden aldığına gelirsek. I am the Bowery! Bowery, New York'ta çok da büyük olmayan bir semtin ve caddenin adı. Bu isim de Hollandaca'da çiftlik anlamına gelen boğverici kelimesinden geliyormuş. Bir dönem bu semt Bowery serserileri denilen alkolik ve evsizlerle doluymuş. Bowery King'e döndüğümüzde King de bildiğiniz gibi kral demek. Sonuç olarak bu abimiz bu semtin kralı. Peki bu semtte neyin kralıydı? Şimdi biraz geçmişe gidelim. Orta Çağ'da dilenci krallar diye bir oluşum varmış. Yani dilenci gibi görünenlerden oluşan bir yeraltı dünyası bulunuyormuş. Bu dilenciler etraftan topladıkları bilgileri hırsızlara satıyormuş. İşte bunun New York'taki günümüz oluşumu olan The South Kitchen'ın başında Bowery King bulunuyor. Evsizlerden oluşan bir toplumun kralı. Bu evsiz gibi görünen ordu etrafta bilgiler topluyor. Onlar çevredeyken sürekli izleniyor ve dinleniyorsun. Yeri kulağı var. Organik mobese kameraları. Ayrıca mobesenin bir üst sürümü olarak bir hedefi gittiği yere kadar takip edebiliyor. Onlar her yerdeydiler. TikTok Mr. Wick. TikTok. New York'taki evsiz nüfusun 50 bin üzerinde olduğunu düşününce Bowery King'in muhtemel ordusunun büyüklüğünü kestirebiliyoruz. Ancak onları öyle özel eğitimli askerler olarak düşünmemek lazım. Büyük çoğunluğu sadece bilgi alışverişinde bulunan insanlar. Öyle yüksek konseyle savaşabilecek güçte değiller. Bowery zamanının büyük kısmını Manhattan Köprüsü'nün yakınında bulunan bir çatıda geçiriyor. Bu çatı onun bir nevi interneti. No IP addresses, no digital footprint. Can't track it, can't hack it, can't trace it. Yani sokaktan topladığı bilgileri buradan güvercinler sayesinde gerekli yerlere ulaştırıyor. Peki bu adam bu konuma nasıl geldi? Bu konuda çok bilgimiz yok. Ancak buna John'un vesile olduğu ima ediliyor. Bowery'nin söylediğine göre ikili eskiden tanışıyordu. Mr. Wick doesn't remember but we met many years ago. Bowery o zamanlar sıradan bir piyondu. John tarafından nedeni açıklanmayan şekilde yaralanmıştı. Baba Yaga'dan bir hediye. Ancak John'un onu öldürmek istemediğini düşünebiliriz. Onu o zamanlar yaralamış ama öldürmemişti. Yarasına bastırırsa kurtulabilecekti ki kurtulmuştu da. Bunun bir benzerini ikinci filmde zaten görmüştük. Cassie ile olan kavgasında onu ağır yaralamıştı. The blade is in your aorta. Ama yaşaması için de şans vermişti. You pull it out, you will bleed and you will die. Yani John, Bowery'yi öldürmek istememişti. Belki bir uyarıydı. Belki de o gün o sokakta görmemesi gereken bir şey görmüştü. Sonuç olarak ima edilene göre bu olay nedeniyle Bowery her şeyi bilen ve gören adam olma yoluna girmişti. Bu göreve atanması da bu olaydan sonraydı. Bowery King de yüksek konsey kurallarına uymak zorundaydı. Onlara bağlıydı ancak Winston gibi bağımsız hareket ediyordu. Özellikle de tahtına göz dikildiğinde. Yine Winston'ın videosunda da bahsettiğim gibi Camorra suç çetesi New York'u istiyordu. Şehrin kuzeyinden güneyine doğru ilerleyecekti. And he wants the city. When he's done uptown, you think he's gonna stop at 14th Street? Gianna D'Antonio'nun Aconi'ye davranışına bakarsak, What is yours is now ours, Mr. Aconi. Now go. onlar yüksek konseyin de gücüyle istedikleri yeri gelip alıyorlardı. Yani Bowery semtinin kontrolünü ellerine almaları çok sürmeyecekti. Bu nedenle ikinci filmde John'a yardım etmişti. Ancak bu yardımın bir bedeli vardı. Yüksek konsey görevini bırakması için Winston gibi ona da 7 gün vermişti. 7 günün sonunda birçok adamını kaybettiği günde Yüksek Şura'ya kefaretini kabul ederek sadakat yemin etti. Tabi o iş o kadar da kolay değildi. 7 mermi için 7 kez kesilmek zorundaydı. Cezanın sonunda kral düştü. Bunun ardından Bowery King daha derinlere, şehrin karanlık yer altına çekildi. Fakat organizasyonu hala ona çalışıyordu. Nitekim adamlarından biri Continental'ı gözetlerken John'un kimsesiz, ıssız sokağa düşüşünü fark edip onu alıp Bowery'ye getirmişti. Peki Bowery'nin bir sonraki planı ne olabilir diye düşünürsek, aslında sinirli halinden anlayacağımız gibi intikam peşinde olacak.
Yüksek Konsey ile girilecek olan savaşta onun da Jon'un yanında olacağı aşikar. Bu hususta da Vic'e bolca istihbarat sağlayacağını düşünebiliriz. Bu şehrin gözü kulağı o. Küçük bir hatırlatmayı da ekleyelim. Jon ondan yardım istediğinde ona yardım edip Santino'nun yerini kısa zamanda bulmuştu. Asansörle onu uğurlarken Vic'in ona borçlu olduğunu da sözlerine eklemişti. Gerçekten de Vic ona borçlu. Bovari'nin ondan ne isteyeceği ise muamma. Bunda da en olası şey sanırım eski gücüne kavuşup tahtına oturmasına yardım etmesi olmalı. Ya da belki de Yüksek Konsey'de bir koltuk için ondan destek isteyecektir. Şöyle bir toparlarsak, Bovary semti daha önce de bahsettiğim gibi 1940'tan 1970 yılına kadar fakir ve evsizlerle dolu bir semtmiş. Buradan yola çıkarsak şu an Bovary King'in başında olduğu krallığın organizasyonlarının başladığı yıllar az önce söylediğim yıllar olmalı. Yıllar içinde şehre yayılmış, kostümlü ajanlar haline gelmişler. New York'un son yıllardaki en yüksek evsiz sayısına ulaştığını düşünürsek en güçlü zamanlarındalar. Bovary King de tahtına oturmuş, şehrin seslerini dinliyormuş. Şimdi de ondan alınan taht için biraz kulak kabartmanın zamanı geldi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bovary King ileride daha önemli roller üstlenecek mi? Ya da daha da önemlisi, Jon'la olan geçmişinin sır perdesi ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.